Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bir borcam dolusu kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz tatlı tarifim var. Sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle kek hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için karıştırma kabımızın içerisine 3 adet yumurta, ve 1 su bardağı şekerimizi ekleyerek beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Kremamsı bir kıvama gelmesi gerekiyor. Bu kıvam yeterli. İçerisine 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bir miktar daha karıştıralım. Bir paket şekerli vanilya, bir paket kabartma tozu, 2 su bardağı unumuzu içerisine ekleyelim. Çırpıcının en kısık ayarında yumurtanın havasını kaçırmadan çırpalım. Ben kekimi hazırlarken sizler de eğer tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Eğer tariflerimi deniyorsanız ve beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Kek hamurum hazır. Şimdi sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten kıvam da güzel oldu. İçerisine 1 su bardağı kırılmış ceviz içi, 1 adet büyük boy rendelenmiş havuçları içerisine ekleyelim. Rendenizin kalın kısmıyla rendeleyin. Spatula ile güzelce karıştıralım. Kek hamurumuz hazır. Bu keki hazırlamak için büyük boy yuvarlak borcam kullandım. Borcamımızın her yerini sıvı yağ ile güzelce yağlayalım. Hazırladığımız kek hamurunu içerisine dökelim. İsterseniz farklı kalıplarda veya farklı borcamlarda da hazırlayabilirsiniz. Üzerini spatula ile düzeltiyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika içerisinde pişti. Altı ve üzeri güzelce kızardıktan sonra fırınınızdan alabilirsiniz. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Kürdanınız temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Muhallebisine geçiyorum. Bunun için tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı dolusu un, 3 yemek kaşığı dolusu nişasta, 1 su bardağı şekeri alalım. Kuru malzemeleri güzelce karıştıralım. İçerisine 1 litre sütü ilave edelim. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştıralım ve ocağımıza alalım.
Ocağımıza aldık. Kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Kaynamaya başladı ve koyulaştı. 2 dakika daha ocağımda tutup ocaktan alıyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 paket şekerli vanilya ekleyelim. Eriyene kadar karıştıralım. Muhallebimizin ilk sıcağının çıkmasını bekleyelim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra kekimizin üzerine dökelim. Üzerini spatula ile düzeltelim ve soğumaya bırakalım. Ildıktan sonra buzdolabına koyarak en az yarım saat dinlendirebilirsiniz. Vaktiniz olursa bir gece de bekletebilirsiniz. Tatlımı dolabımdan çıkardıktan sonra üzerini süsleme aşamasına geçiyorum. Bunun için çikolata parçaları kullandım. Öncelikle sütlü çikolata parçalarını üzerine gezdiriyorum. Üzerini süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Daha sonra da beyaz çikolataları üzerine serpiyorum. Gördüğünüz gibi tatlımızın yapım aşaması sadece bu kadardı. Oldukça kolay bir tatlı ve oldukça lezzetli bir tatlı. Kesinlikle deneyebilirsiniz. Dilimleme aşamasına geçiyorum. Yuvarlak borcam olduğu için bu şekilde dilimliyorum. Dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Bu arada videolarımı izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi sizlere bir dilim çıkartıp iç kısmının nasıl göründüğünü de göstermek istiyorum. Gerçekten oldukça lezzetli oldu. Yumuşacık kekiyle, efsane muhallebisiyle oldukça lezzetli bir tatlı oldu. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.